Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda yepyeni bir ses egzersizi videosu paylaşıyor olacağım. Bu egzersiz yine şarkı egzersizi olacak ve diğer şarkı egzersizlerinden birazcık daha uzun olacak. Eğer ilk defa şarkı egzersizi videosuna rastladıysan, şarkı egzersizi nedir diye kendi kendine soruyorsan hemen anlatmak istiyorum kısaca. Herhangi bir şarkının zorlandığınız bölümleri vardır. Ve bu bölümlerde dilinizi, dişinizi, damağınızı yani artikülasyonunuzu nasıl kontrol edebileceğinizi bilemezsiniz. Şarkının tiz bölümünde ne yapacağınızı kontrol edemezsiniz. Acaba şarkının tiz notası E vokaline denk geldiyse ne yapacağım? O E'yi nasıl genişletmem lazım? Ya da nasıl hakimiyet kurabilirim? Tizliklerde, pesliklerde, orta tonlarda nasıl daha hem temiz, hem parlak, hem de artikülasyonu bozmadan güzel bir icrada bulunabilirimin aslında egzersiz yolu olmuş olacak. Şimdi uzun bir cümle seçtim bu sefer. O yüzden en baştan böyle ayrıntılı bir şekilde çözümlemek istiyorum. Sonrasında egzersizin içerisinde durmayacağım, akıtacağım. Sonradan bana kızanlar oluyor. İşte neden egzersizin içerisinde duruyorsunuz bu kadar? O zaman bölünüyoruz. Haklısınız. Biraz eğitmen hastalığı diyelim. Çünkü sürekli öğrenciyi düzeltme veya daha iyisini elde etmek için sürekli uyarılarda bulunuruz. Ve bu birazcık gerçekten eğitmenlikte biraz hastalığa dönüyor. Biraz ya hak veriyorum size. O yüzden en başta şimdi uyarılarda bulunacağım. Şimdi cümleciğim şöyle. Yapma, seni seviyorum ben de. Şimdi buradaki A var farkındaysanız ilk cümlede yapma fiilinde. Daha sonrasında seni seviyorum yani E, I, O, U var. Ben de en sonda. Yani neredeyse Ü hariç, Ö hariç ve I haricindeki geri kalan bütün vokalleri bir egzersizde kullanmış olacağım. Ve bu egzersizin içerisindeyken de artikülasyona aşırı derecede dikkat ediyorum. Hiçbir heceyi, hiçbir sessiz harfi yutmuyorum. Vura vura böyle döve döve söylemeye çalışıyorum ki hem artikülasyonum belirgin olsun, açık olsun hem de kullandığım bütün vokaller net ve parlak olsun istiyorum. Yine en başta uyarmak istiyorum. Lütfen ama lütfen zaten kanalı takip ediyorsanız nelere dikkat etmenizi gerektiğini aslında siz çok iyi biliyorsunuz ama yeniden gelenler, ilk defa gelenler için yine söylemek istiyorum. Lütfen postüre dikkat. Yani şu şekilde duruşlar, bu şekilde boyun kavisleri, çeneler uzuyor yukarı doğru falan artık yani bunlarla uğraşmamamız gerek. Bunun yerine vücudun içerisinde ne kadar kalabilirim, ne kadar askıda tutabilirim vücudu, ne kadar geniş tutabilirimi aslında konuşmamız gerekiyor. O yüzden diyafram zaten yeterince siz postürü doğru bir pozisyona, doğru kalıba soktuğunuzda vücut yani bir enstrüman olarak düşünün vücudunuzu ve o enstrümanı doğru tutarsanız diyafram zaten aktif. Ay ben diyafram nefes alamıyorum, ay şuram şişmiyor, ay buram kalkmıyor gibi şeyler düşünmeyin. Alın nefesinizi, alırken de küçük dile doğru diye sanki yukarıda bir havalandırma var ve havalandırmaya doğru bir hava akımı sürekli devam ettiriyormuş gibi düşünün ve orayı hiç kapatmayın. Yani oradan kastım tam şuradan bahsediyorum. Tam elimin olduğu yer ve burası kapandıkça yani böyle küçüldükçe sizin artikülasyonunuz da daralır. Detoneler başlar. O detonelerle beraber sesin çatlama yoluna gider. Yani bir şekilde tutunamaz çünkü kas orada tutunması gerekiyor. Şunu unutmayın. Boynunuz kadar içeride bir genişlik yaratmanız lazım. Boynunuzun genişliğinde. Herkesin boynunun genişliği kişiden kişiye göre değişmekte. Böyle sıkıntılar, böyle gerginlikler sizi hiçbir yere taşımayacak. Bu alışkanlıklardan kurtulmak lazım. Ben şimdi 4. oktavdan başlayacağım. Yine 5. oktavın sonlarına doğru
devam edeceğim. Yani soprano ve tenor bölgesine kadar devam edeceğim. Daha sonra mezzo, alto ve bas, baritona doğru iniş yapacağım. Elimden geldiğince aralığı uzun tutmaya çalışıyorum. Sizler de eğer kendinizi zorluyorsanız lütfen zorladığınız yerde durun. Ama işte ben tenorum, ille de oraya çıkacağım falan diye yapmayın. Önemli olan içerideki dinamiği, havayı, sesi takip edebilmek ve sürekli geniş bir perspektifte içeride her şeyi yoğurmak. Böyle düşünürseniz egzersizin amacına ulaşmış olursunuz. Çok konuştum farkındayım ama egzersizin arasında konuşmayacağım için bunları anlatmam gerekiyordu. O yüzden haydi başlayalım. Melodi de şu şekilde olacak. Hep kulağınızın alışkın olduğu tam beşliği kullanacağım. Yapma, seni seviyorum ben de. Şimdi bu egzersiz kendi içerisinde aşırı legato. Legatodan egzersiz ölüyor, parçalanıyor böyle. Lütfen şunu yapmayın. Yapma, seni seviyorum. Böyle bir şey yapmıyorum. Farkındaysanız kelimeleri, heceleri, seslileri, sessizleri hep birbirine bağlıyorum. Olabildiğince bağlamaya çalışın. Ve bu bağ içerisinde sanki bir çizgi üzerinde yürüyormuşçasına bu kelimeleri yuvarlayın, olur mu? Ve unutmayın, havalandırma yani küçük dil hep açık, hep yukarıda. Haydi başlıyorum. Son, 2, 3 ve yapma, seni seviyorum ben de. Al nefes. Yapma, seni seviyorum ben de. Al. Yapma, seni seviyorum ben de. Al. Yapma, seni seviyorum ben de. Al. Yapma, seni seviyorum ben de. Al nefes, iyice aç göğsü. Yapma, seni seviyorum ben de. Aç ağzı. Yapma, seni seviyorum ben de. Yukarıdayız, hiç düşürme. Yapma, seni seviyorum ben de. Tut yukarıda. Yapma, seni seviyorum ben de. Haydi devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Yapma, seni seviyorum ben de. Haydi siz de. Haydi soprano tenorlar. Sert damağı aç yukarı. Yuvarla. Hadi. Yapma. Seviyorum ben de. Tut yukarıda. Mezzo ve baritonlar eklenebilir. Haydi devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Yapma, seni seviyorum ben de. Olabildiğince mix kullanın, olur mu? Yapma, seni seviyorum ben de. Yapma, seni seviyorum ben de. Yapma, seni seviyorum ben de. Al. Yapma, seni seviyorum
tonları bastırmayın. Olduğu kadar. Yapma, seni seviyorum ben de. Ay duramayacağım, bir şey söyleyeceğim. Yo ho ho horumlar olmasın, olur mu? Yani yorum. Sadece o'yu taşıyın aşağıya. Noel Baba gibi ho 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 yapmayın. Genellikle yapılan hatalardan bir tanesi budur. Haydi bakalım devam. 3 ve yapma, seni seviyorum ben de. Al. Yapma, seni seviyorum ben de. Yapma, seni seviyorum ben de. Artık soprano ve tenorların göğüs tabanına iniyoruz. Artık böyle ine ine gidiyoruz, yerleşe yerleşe. Yapma, seni seviyorum ben de. Bas ve altolar eklenmiş olabilirler. Yapma, seni seviyorum ben de. Haydi devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Şimdi kalın tonlarda, göğüs tonlarında ne olursunuz bastırmayın. Olduğu kadar. Yapma, seni seviyorum ben de. Artikülasyon geniş. Yapma, seni seviyorum ben de. Devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Eğer sopranolar tonunuz yani boğulduysanız ve tenorlar durabilirsiniz. Yapma, seni seviyorum ben de. Devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Artık bende de bitti. Devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Artık altolar ve baslar için devam ediyorum. Tabii ki baritonlar ve mezzolar da inebilir bu bölgelere. Al nefes. Haydi devam. Yapma, seni seviyorum ben de. Eğer böyle iniyorsanız, yani fry voice kullanıyorsanız gitmeyin oralara. O egzersiz başka bir şey oluyor çünkü. Devam. Haydi son. Fry voice nedir diye merak edenler varsa videonun içerisinde şuralara bir yerlere bırakacağım. Daha öncesinde paylaşmıştım. Gıcırtı sesi olarak geçmekte. Ses telinin düzensiz bir şekilde çalışmasıyla oluşan gıcırtı sesi elde etme tekniğidir. Ve özellikle göğüs tonlarında göğüs tonunun en alt böyle diplerine doğru gerçekleşen bir tınıdır. Gerçekten de şeye benzer, yani biraz önce yaptığım gibi yapma, seni seviyorum ben de. Yani bu tınıyı kullanarak, bu tekniği kullanarak yani piyanonun sonuna kadar inebiliriz. O yüzden hani kendinizi o noktada eğer fry voice'a geçiyorsanız göğüs tonunda dikkat edin. Tam ses telinin düzenli kapandığı yerde bitirmeye çalışın. Fry voice'ta durun. Çok güzel bir egzersiz bu. Kendimi tutmaya çalıştım. Çokça fazla uyarmamaya çalıştım. Yapmadım ama, değil mi? Bir yerde yaptım, dayanamadım sadece. Lütfen yo ho 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 horum yapmayın. Şimdi bir iki yerde staccato yer var. Şimdi legato dedim ben ama staccato yerler neresi? Yapma. Burası staccato. Yapma. Seni sevi derken bile aslında yapma diye aslında içeride bir legato bağ kullanıyorum. Yani yapmanın a'sı yukarıda tutarken seni seviyorum
diyorumun S'sini de hemen onun önüne koymaya çalışıyorum. Legato bağı aslında böyle anlatmak istedim ama tabii ki duyum olarak staccato bir yer var orada. Haklısınız. Bütün A'lar farkındaysanız A'ydı. Yani yıp mı demedim. Ya da seni seviyorum falan, yani E'leri iyileştirmedim. E'ler E idi. İ'ler İ idi ve yorum. Burası çok önemli. Genellikle horum derler. Öğrenciler tabii ki. Benim öğrencilerim daha doğrusu. Benimle çalışan öğrenciler. Lütfen dikkat edin. Horum demeyin. O bağı var orada. Aşağıya kadar, yani yoruma kadar o o'yu kontrol edip sabitlemeniz gerekiyor ve sert damağı yukarı kaldırmanız lazım o'da ki her şey genişlesin. Sonundaki ben de kısmı bindi demeyin. Ben de. Şimdi bu e'yi görebiliyor musunuz? Ben de. Bayağı e yapıyorum ve bu e önemli. Çünkü i falan dönebiliyor. Ben de, Buna dikkat edin. Çünkü tizdeyken bindi falan diyenler olur. Olabilir daha doğrusu. Ona dikkat edin. Ve gittikçe de farkındaysanız yükseldim, genişledim, tuttum kendimi. Diyafram zaten bu pozisyondayken aktif, merak etmeyin. Yeter ki bağırmadığınıza emin olun. Çünkü egzersizin içerisinde kaptırıp gidebiliyoruz bazen kendimizi. Lütfen bağırıp bağırmadığınıza, yani kontrollü bir volüm kullanıp kullanmadığınıza dikkat edin, olur mu? Sorularınız varsa yorum olarak veya mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.